Bu kırmızı sos sadece bir domates sosu mu sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu cam haznede bir imparatorun ordusunu tok tutma isteği var. Evet, bu küçük kavanozun içinde Fransız İmparator Napolyon Bonaparte'ın zaferi var. Buyurun, buyurun. Yaz mevsiminde kurulan pazarlar en keyiflisidir. Tazecik meyveler, sebzeler bırakırlar kokularını pazar meydanına. Ben de pazar alışverişimi yapar ve aldıklarımın bir kısmını eve getirdikten sonra kışlık için ayırırım. Kış için saklarım. Özellikle yaz sonu geldi mi her evde başlayan o telaş bizim evde de hemen her hafta sonu olur. Tezgahta sos olmayı bekleyen domatesler, doğrandıkça taze kokularını salan biberler, közlendikçe isli kokusunu bırakan patlıcanlar, kapya biberler, sarımsak, mutfağın keyfi yerindedir. Her evin kalbidir mutfak ve mutfakta kışlık hazırlık yaparken biz sakladığımız şey zamanın ta kendisidir aslında. Kışlık hazırlık deyince aklıma kavanoz gelir, domates gelir, patlıcan gelir. Ama bir imparator gelmezdi. Ne ilgisi var demişsinizdir, aynı benim gibi. Çok ilgisi var. Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte, savaşta açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan askerlerini tok tutmanın bir yolunu aramış. Bunun için de bir yarışma başlatmış. Kim ki yiyecekleri en uzun süre taze tutacak yöntemi bulursa ona tam 12.000 frank ödül. Yani günümüzün para birimiyle 75.000 euro. Yarışmayı kazanan Parisli şekerci Aper oldu. Yöntem basitti. Yiyecekleri kavanoza koy, havayla teması kes, kaynat. Napolyon Bonaparte ordusunu açlığa karşı korumak için bir yarışma düzenlediğinde aslında insanlığın en kadim derdine yanıt arıyordu. Zamanı nasıl durdururuz? Kazanan fikir basitti ama devrim niteliğindeydi. Yiyeceği pişirip kavanoza almak. Bugün bizim kış hazırlığı dediğimiz şey milyonlarca mutfağın ortak dili. Yiyeceklerini korumaya çalışanlar, 4 mevsimi yaşayan bizler miyiz sadece? Hayır, değiliz. Dünyanın en sıcak bölgelerinde, mesela Afrika'da, onlar en çok kuraklığa hazırlanırlar. Şöyle derler, gökyüzünü tutamazsın ama toprağı saklayabilirsin. Dünyanın en soğuk tarafında, mesela Yakutistan'da, toprağı kazarak donmuş etlere en uygun soğukluğu sağlayan depolar hazırlarlar. O sırada Norveç fiyortlarına bakan iplerde serili balıklar kururlar kışa hazırlık için. Çinliler fermante ettikleri sebzelere ömür katarken Türkler sütü mayalayıp yoğurda, daha uzun tüketebilmek için yoğurdu kuruta dönüştürür. Mezopotamya ve Anadolu tuzla saklamayı öğrenir. Sucuğu, pastırmayı, dayanıklılığın lezzete dönüşmüş halini yaratır. Kısacası hepsi aynı bilgeliğin eseridir. Bir mevsimi kavanoza, bir zamanı lezzete mühürlemek. Binlerce yıl sonra, bugün hala közlüyoruz, tuzluyoruz, pişiriyoruz, kavanozluyoruz. Artık vakumluyoruz da, donduruyoruz da, aynı içgüdüyle. Binlerce yıldır bu evrensel aklın sofrası kuruluyor her sonbahar. Paylaştığımız şey yalnızca tarifler değil, hayatta kalmanın, dönüştürmenin, sürdürmenin hafızası. Aynı sofrada birbirimizi hiç tanımadan otururuz aslında. İnsanlığın en eski tarifi budur işte.
paylaşmak. Zaman yine dönüşüyor. Sonbahar kapıyı çalıyor. Rüzgar kış yakında diyor. O halde bu dönüşümü telaşsız bir minnetle karşılayalım. Kavanozlar mühürlendi, kışlıklar hazır. Şimdi sıra bir fincan çayın buharından süzülen huzurda.